Merhabalar, ben Hamiyet Akpınar. Komün Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün size yağ bazlı ve su bazlı temizleyicilerinden bahsedeceğim. Ne aralıklarla hangi makyajları çıkartırken kullanmanız gerektiğini anlatacağım. Size makyaj tüyoları vereceğim. Sabitleyici pudra dosyasını açıyorum. Sabitleyici pudranın azı karar, çoğu zarardır arkadaşlar. Onunla ilgili püf noktaları vereceğim. Yüz temizleme dosyasını şu anda açmış bulunuyorum. Sizin cildiniz istediğiniz kadar güzel olsun. Eğer ki temizliğine dikkat etmezseniz mutlaka ki bir takım bozulmalar yaşayacaksınız. Yüz temizliğinize dikkat etmeniz, kullandığınız serumun, kullandığınız kremlerin daha iyi emilmesini ve cildinize daha fazla fayda sağlamasına sebep olacaktır. O yüzden de lütfen cilt temizliğinize kesinlikle çok dikkat edin. Makyajla asla yatmayın. Makyaj yapmamış olsanız bile mutlaka her akşam cildinizi temizleyin. Çünkü aslında gün içinde cildimiz sokakta yürüdüğümüzde tozdan, topraktan, cildimizin salgıladığı yağdan zaten kirleniyor. Gözeneklerimiz tıkanıyor. O yüzden de mutlaka her akşam makyaj ya da makyajsız cildimizi temizlemeye özen gösteriyoruz. Sağlıklı bir cildin temeli doğru cilt bakımı rutinleri oluşturmaktır. O yüzden de en başında da temizliğine dikkat ediyoruz. Ama bunu yaparken de cildimize uygun ürünleri seçmek gerçekten çok önemli. Yağ bazlı ürünler yoğun makyaj yapıldığında, güneş kremi çok kullanıldığında, dayanıklı makyaj malzemeleri kullanıldığında onları normal su bazlı temizleyicilerle temizlemek pek mümkün değil. O zaman devreye yağ bazlı nemlendiriciler giriyor ve onlar derinlemesine kalıcı makyaj ürünlerini çözüyor ve bütün gözenekleri tertemiz yapıp derinlemesine bir temizlik sağlıyor. Peki su bazlı temizleyicileri ne zaman kullanıyoruz? Su bazlı temizleyicileri aslında normalde günlük rutinimizde olması gereken bir cilt temizleyicisi. Çünkü daha hafifler, cildi daha fazla yormuyorlar ve siz normalde çok fazla makyaj yapmıyorsanız, yani bir BB krem sürüyorsunuz, çıkıyorsunuz ya da bir nemlendirici sürüyorsanız çıkıyorsunuz, o zaman su bazlı temizleyiciler sizin için çok ideal. Bir de şunu eklemek istiyorum. Yağ bazlı mı, su bazlı mı yoksa çift aşamalı temizlik mi? Onu ne zaman yapacağız? Şimdi sosyal medyada görüyorsunuzdur, bir sürü böyle çift aşamalı cilt temizlikleri yapılıyor. Bu çift aşamalı cilt temizliğini ay ben yapmalı mıyım diye kafada böyle deli sorular geliyor tabii. Nedir çift fazlı temizlik? Önce onu söyleyeyim. İlk başta yağ bazlı temizleyici ile yüzü iyice arındırıp arkasından da su bazlı temizleyiciyle tekrardan bütün kalıntıları yok etme sistemidir bu çift aşamalı temizlik. Her zaman yapılması gerekli mi? Herkesin yapması gerekli mi? Aslında değil. Çoğunlukla yoğun makyaj yapan insanların yapması gereken bir şey bu. Yüzünüze çok fazla kapatıcılar sürüyorsunuz, kremsi allıklar sürüyorsunuz. Bunları mutlaka arındırmak gerekiyor. O zaman çift aşamalı temizlik tamamen sizin için uygun. Önce yağ bazlı, arkasından su bazlı yapıyorsunuz ve pırıl pırıl bir cildiniz oluyor. Ama bunu her gün yapmanın da cildi aşındırma, bariyerini zayıflatma gibi etkileri de oluyor. Buna da çok dikkat etmek gerekiyor. Ben mesela kendimde ne zaman yapıyorum bu çift aşamalı temizliği? Uzun boylu bir çekim yaptığımda, yüzümde çok makyaj kaldığında, sürekli tazelediğimde o makyajı, çok güneşe maruz kaldığımda, kat kat güneş kremi sürdüğümde bu çift aşamalı temizliği mutlaka uyguluyorum. Ama onun dışında tek başına su bazlı temizleyici benim günlük rutinim için gayet uygun. Siz de bunu bu şekilde dengeleyerek cildinizi, bariyerini çok fazla bozmadan, cildinizi aşındırmadan böyle bir ayarlama yapabilirsiniz. Konumuz pudra. Makyajın kilit noktalarından biridir pudra ama şunu da eklemek istiyorum. İki ucu keskin bıçak gibidir. Çok kullandığınızda aslında o kadar iyi sonuçlar vermez ama dozunda kullandığınız zaman mükemmel bir sonuç verir. Cildi matlaştırır, makyajın kalıcılığını arttırır, likit ürünlerin çizgilerin arasında dolmasını engeller, cildin parlamasını engeller, gözeneklerin görünümünü blurlar, yumuşatır. O kadar çok özellikleri var ki o yüzden de pudra kullanmayı ben çok seviyorum ama dozunda. Ne demek bu dozunda? Eğer ki pudrayı alıp böyle pat 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 ponçiklerle yüzümüze bastırdığımız zaman yüzümüzde bir keki görüntü oluyor. Böyle
çatlamış bir toprak görüntüsüne dönüşebiliyor cilt kendi yağını salgıladığı zaman. Aslında iyi bir şey yapmaya çalışırken, makyajımız dayansın diye düşünürken, o pudraları bol bol yüzümüze basarken bir müddet sonra normal görünümünden bile daha kötü bir hale gelebiliyor. O yüzden de pudraları arkadaşlar çok dozunda kullanıyoruz. Nasıl kullanıyoruz? Küçük küçük kullanıyoruz. Yedire yedire kullanıyoruz. Çeşitlerinden de bahsetmek istiyorum. Yani tek çeşit pudra yok tabii. Sabitleme pudrası var, parlatma pudrası var, baking pudrası var, transparan pudralar var. Transparan pudralar var. Benim için bir tek onlar var. Çünkü ben neredeyse sadece transparan pudra kullanıyorum. Evet, arada bir ışıltılı pudraları da kullandığım oluyor ama transparan pudra benim vazgeçilmezim. Çünkü neden? Ciltte doku bırakmıyor. Benim sürdüğüm concealer'ın, fondötenin rengini değiştirmiyor. Ben daha ne isteyeyim? O yüzden de ben transparancıyım. Bu arada biraz daha doku veren pudraları seven arkadaşlar da kesinlikle üzerlerine alınmasınlar. Onlar da güzel. O pudralar da hoş. Ama ben transparan pudrayı çok seviyorum. Transparan pudra bir kültürdür. Sen seversin, sevmezsin onu bilemem. Ama ben bir transparan pudra kadınıyım. Ben çorap kadınıyım. Sen giyersin, giymezsin. Beni ilgilendirmez. Klasik pudra dediğimiz renkli ve kapatıcı olan pudralar. Onlar aslında sahnede ve performans sanatlarında gerçekten çok işe yarıyorlar. Çünkü cildi daha fazla kapatıyor, yağı absorbe ediyor, makyajın daha fazla kalıcı olmasını sağlıyor. Yani aslına bakarsanız yerinde kullandığında çok işe yaradığını biliyorum. Ama ciltte bir kalınlık yaratıyor. Yani bu gerçeği de kabul etmek lazım. Son yıllarda ışıltılı ve bu glass ciltler var ya, öyle cam gibi pasparlak ciltler. Bunlar çıktıktan sonra aşırı trend topik oldu biliyorsunuz. Herkes böyle cildin parlasın, ışıltılı olsun diye. Ve pudraların pabucu biraz dama atılır gibi oldu. Ama aslında öyle değil. Pudra her zaman bizim makyajlarımızda var olması gereken bir şey. Çünkü makyajın sabitlenmesini, çizgilere dolmasını engelliyor. O yüzden de biz bazen böyle parlak cilt yaptığımız zaman bile görünmez pudralar kullanıyoruz. Çünkü her cilt o parlaklığı, o cam gibi görüntüyü kaldıramıyor. Hangi ciltler? Gözeneği olan ciltler, yağlı ciltler. Düşünsenize, ciltte gözenek var, yağ var ve bir de onu böyle cam gibi parlatıyorsunuz ve bütün gözenekler kocamanlaşıyor, daha büyüyor. Cilt yağlı olduğu için aşırı bir parlama oluyor. O zaman da biraz itici bir görüntü olabiliyor. Özellikle yüzün bazı bölgelerinin parlamasını pek sevmeyiz. Hangi bölgeler? Tabii ki T bölgeleri. Işıltılı, parlak cilt yaptığımız zaman bile o T bölgelerini mutlaka transparan bir pudrayla parlatırız. O yüzden pudra aslında bizim hayatımızda hep var, vazgeçilmezdir. Pudra bir silgidir. Gözeneği de siler, kusurları da siler. O yüzden pudrayı dozunda kullandığınız zaman sihir yaratır. Unuttum sanmayın, yeni nesil aydınlatıcı pudralar hakkında bir bilgi vermek istiyorum. Bu pudralarda aslında cilde böyle hafif bir parlaklık veriyor ama sonuçta pudra yapısı olduğu için makyajın ciltte sabitlenmesini ve dayanmasını arttırırken aynı zamanda da böyle bir aydınlık, parlak bir de etki yaratıyorlar. O yüzden de onlar da bence gayet güzeller. Her ne olursa olsun güzellikler sizinle olsun. Komün Dünyası'na abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın, yorumda yazın.